arsalar, daireler, fon sepetleri, trif gelirleri ve nefret. Bir kadını öldürmek için yeterli motivasyonu sağlar mı? Gül tut. Daha 7 aylıkken babası tarafından 1. kattan annesinin karnında aşağı atılan, bu yüzden prematüre doğduğu iddia edilen, ölümü de 6. kattan düşüp feci bir şekilde parçalanarak gelen, ya bu arabeskçilerin hayatları hep mi hazin olur kardeş be dedirten 2. Bergen olayı. Yer Çınarcık, Yalova. 26 Eylül 2025 saat 01.30 sularında mütevazi evinin odasının camından düşen bir kadın vardı. Bu çoğumuzun şarkılarından tanıdığı arabesk sanatçısı Gül Tuttu. Namı değer Güllü. Olay esnasında odada bulunan kızı Tuğyan ve kızının arkadaşı Sultan, Güllü'nün dans ederken kayarak düştüğünü söylediler ilk ifadelerinde. Sonrasında kriminal bulgulara göre yerin kaygan olmadığı anlaşılınca ifadeler de değişti. Artık her ikisi de düşerken Güllü ablayı görmemişlerdi. Ancak odayı görmeyen bir kameradan yansıyan ses kayıtlarına göre her iki ifade de uyuşmuyordu. Hayatın doğal akışına ters bir şekilde her nedense tüm seslere rağmen yanı başlarındaki Güllü'nün düştüğünü ikisi de görmemiş ve duymamışlardı. Koca kadın sanki sır olup balkondan düşmüştü. Güllü ablanın yükseklik korkusu olduğu, temizlikçisini bile camlara yaklaştırmadığı, bacağında platin olduğu için de ayrıca temkinli olduğuna dair tanık beyanları ve Güllü ablanın düştüğü yer ve yerde yatış pozisyonu, dış bir etkene, dış bir müdahaleye, momentuma maruz kalarak, yani itilerek veya atılarak düştüğü yönündeki şüpheleri kuvvetlendiriyordu. Olay en başından itibaren kuşkularla, şüphelerle, şaibelerle doluydu ve Güllü'nün oğlu Tuğberk, eski sevgilisi ve asistanı Çiğdem, manevi oğlu Enis, torununun bakıcısı Osman ve tüm şüphelilerin eylemleri, söylemleri kuşkuları daha da artırıyordu. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Bir şüpheli ölüm ki 7 cihan bir araya gelse bir savcıyı ikna edemiyordu olayın cinayet olduğuna. Halk ve medya polis ve savcı rolüne bürünüp delil topluyor, ortalığa korkunç senaryolar atılıyor, meydana narkotik ve kriminal kirli ilişkiler saçılıyor. Somut deliller, belgeler, tanıklar, kamuoyu baskısıyla, ifadelerle bir dosyaya giriyor ama savcıdan bir eylem gelmiyordu. Her yeni tanıkta, her yeni ifadede, her yeni delilde bu kez oldu. Şimdi savcılık harekete geçecek. Bu da mı gol deniliyordu ama her defasında fiyaskoyla sonuçlanıyordu. Savcımız Nuh diyor, peygamber demiyordu. Tabiri caizse. Millet şaşkınlık ve hayretler içerisinde olan biteni anlamlandırmaya çalışıyordu. Kızı Tuğyan'ın katil olduğuna inanıp tutuklanmasını isteyenler, 2 ay geçmesine rağmen niçin hala bir gözaltı yapılmadığına isyan edenler bir yana, olay esnasında orada olan Tuğyan ve Sultan'ın dosyada tanıktan ve müştekiden şüpheliye geçememesi bir türlü savcılara karşı tepkiyi, hukuka karşı güvensizliği iyice depreştiriyordu. Olay şüpheliydi ama ilginç bir şekilde savcılık ve polis kimseden şüphelenmemişti. Bu yüzden olayın ilk anından itibaren olay yeri kapatılmadı. Telefonlara el konulmadı, kan ve saç örnekleri alınmadı. Deliller suistimale ve karartılmaya açıktı. Olay yerine gelen ilk polis incelemesinde elektrikler, şarterler bile kapatılmıştı. Memurlar olay yerini el feneriyle incelediler. Burası kaygan, burada tabii ki kayılır gibisinden bir takım ön tahminlerde bulundular. Olaydan tam 13 gün sonra savcılık lütfedip olay yerini incelemeye ve canlandırmaya geldi. O esnada olay mahalli çoktan değiştirilmişti. Aynı günlerde bir medya yorumcusu savcıyla görüştüğünü ve savcının olayı kendisine kaza olarak gördüğünü aktardığını söyledi. Dosya devam ederken, soruşturma devam ederken kanaat belirtmek bir suçtu. Savcı bunu yalanlamadı. Dedikodular savcının dosyadan alındığı şeklinde yayıldı. Ancak kamuoyunu tatmin edecek, dedikoduların önüne geçecek resmi bir açıklama yapılmadı. Tanrım çıldırmamak içten bile değil. Sosyal medyada olayı takip eden kriminal ve magazinel temalı YouTube ve TikTok hesapları olayın kaza olarak kapatılacağından duydukları şüpheleri anlatan yayınlar yapmaya başladılar. Türkiye'de toplumsal ilgi ve tepki olmaksızın cinayetlerin çözülemeyeceği algısı bu olayla da iyice oturmaya başlıyordu. Olayın artık kaza olarak kapatılacağı korkusu, kaygısı kamuoyunda çok güçlü bir hal alınca ve dava medyatik bir boyuta evrilince işler değişmeye başladı.
Öte yandan büyük bir iştahla garantörlükler, tehditler, kefillikler, meydan okumalar, racon kesmeler havada uçuşuyor. Olaya şüpheyle yaklaşanlara baskılar yapılıyordu iddialara göre. Öyle ki canlı yayınlarda bile patates hatlarından tehditler yağıyordu. Yayıncılara, avukatlara. Çete olduğu iddia edilen tuhaf tipler, 17-18 yaşında bebeler, eski polis memurları ortada dolaşıyor, mahalleliye, esnafa, komşulara gözdağı veriyordu medyada çıkan haberlere göre. İlk günlerde ortalığı buz kesmiş, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Öyle ki Güllü ablanın erkek kardeşi olaydan tam 56 gün sonra gidip ifade verdi savcılığa. Bu arada çocukların annelerine dönük psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladıklarına dair bir takım ifadeler yayınlandı medyada. Ortaya çıkan dijital yazışmalara ve tanık beyanlarına göre Tuğyan annesini defalarca öldürmek istediğini yakın çevresine söylemiş. Hatta bu konuda yardım bile istemiş. Yine annesini kendisinin öldürdüğünü ve bundan pişmanlık duyduğunu yakınlarına söylemişti iddialara göre. Ona motivasyon verenler ve plana dahil etmek istediği kişiler etkin pişmanlığa veya itirafçılığa geçtiler bir bir. Güllü'nün çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, konuşmak isteyen tanıklara cesaret verecek açıklamalar yapıyor, Güllü lehine dosyaya girmek isteyen avukatlarla tanıkları buluşturuyor, emniyet ve savcılıkla ilişki kurmalarını sağlıyordu. Ancak tuhaf bir şekilde kimse doğrudan savcılığa gidip itiraflarda bulunmuyor. Bunun yerine YouTube ve TikTok'taki yayınlara katılıp sansasyonel itiraflarda, dehşet ifşalarda, açıklamalarda bulunuyor. Ancak günler sonra savcılığa gidip ifade veriyorlardı. Savcılıkta hiçbirinin ciddiye alıp ifadeye çağırmıyordu zaten. Savcılığın, emniyetin bir türlü etkin bir hamle yapmaması ama aynı zamanda basın yasağı da uygulamaması, sosyal medya ve TV kanallarında ailenin tüm ilişkilerinin didik didik etmesini sağladı. Ortaya toksik ilişkiler döküldü. Çünkü savcı da, hakim de, polis de, avukatlar da artık kamuoyunun kendisiydi. Dava artık bir fenomene dönüşmüş, insanlar kendilerini yargının yerine koyarak kesin ve katı yargılara varmış, Tuğyancılar, Ferdiciler diye keskin kutuplara ayrılmış, tehditler, meydan okumalar, hakaretler, racon kesmeler, siyasi mesajlar havada uçuşuyordu. Güllü'nün trajik ölümüne duyulan öfke, emniyet ve savcılığa duyulan güvensizlik ve magazinel medyanın olayı örtbas etme çabası, toplumda taraf olma duygusunu körükleyip körü körüne bir inanç haline alıyordu. Çözülmeye çalışıldıkça karmaşıklaşan olay, çözüldüğünde Netflix'te aylarca kapalı gişe yapacak türden kaotikti. Ortada savcılığı cinayete götürecek kesin deliller henüz yoktu. Ama koşullar ve şartlar olgunlaştığında annesini öldürebilecek bir motivasyona sahip bir insan ve kriminal çevresinin olduğu anlaşılıyordu. Davanın üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı. Medya, halı, tişört gibi eşyaların ve olayı görmüş olabilecek insanların peşine düştü. Emniyet, tehdit edilen tanıkların kapılarında nöbet tutuyor. Savcılık ise harekete geçmek için TÜBİTAK'tan 2 aydır gelecek olan ses kayıtlarını, varsa olay anına dair bir kamera görüntüsünü ve birinin çıkıp "Yeter, onu ben öldürdüm" demesini bekliyor. Muhtemelen bu Ferdi Aydın'da olabilir. Bu davayı cinayetle sonuçlandırmak adına en sonunda adam çıldıracak, diyecek ki "Kardeşim yeter, ben yaptım lan, ben. Ya da savcılığımız harekete geçmek için benim bu konuya müdahil olmamı, bu videoyu çekip yayınlamamı bekliyor. Bitirirken tarafların ve kurumların hatalarına bakalım. Emniyet, ülkemizde kazayen ya da intihar verilerek, yüksekten düşerek yaşanan ölümlerin tamamının mağduru kadınlar. Ve çoğunun da arkasında çıkıyor. Bu konuda deneyimli olduğunu düşündüğümüz emniyet personellerinin ilk izlenimlerinin kaza yönünde olması ve bu izlenime göre hareket edilmesi toplumsal güveni bir kez daha derinden sarsmışa benziyor. Elbette bu bütün emniyet teşkilatımızı bağlamaz. Savcılık, Güllü ablanın düşüş şekli, tanık ifadeleri, somut deliller, çelişkili beyanlar, şüpheli davranışlar, ayrıca da delil karartma çabaları, taksirli ölümü ama daha çok da planlı ve organize bir cinayet ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak savcılar lehte olduğu gibi aleyhte de delil toplamak zorunda. Tez, antitez, sentez sürecini işletmek, kaza veya cinayet. Kesin, kat'i sonuca varmak için tüm şüpheleri gidermek, kamuoyunuza ikna etmek zorundalar.
İşleri oldukça zor. Ve bu uzun bir süreç. Türkiye'de zaten tüm kamusal işlemler oldukça hantal işliyor biliyorsunuz. Eskiden bana şey derlerdi, tırnak içinde hantal bürokrasi. Bu işler savcıya çoğu zaman da olay örgüsüne göre değişebiliyor arkadaşlar. Örneğin Türkiye'de bir gurbetçi ailenin zehirlenerek ölmesi sonucunda yiyecek satan tüm şüpheliler anında gözaltına alınmış, tutuklanmış ve mekanlar kapatılmıştı. Ama birkaç gün sonra suçsuz oldukları ortaya çıktı. Peki ne oldu? Boşu boşuna pisi pisine itham altında kaldılar. Zarar ettiler ekonomik olarak ve itibarları zedelendi. Aynı zamanda Ortaköy esnafı şu an sinek avlıyor, sinek. Epeyce de müşterisizlikten şikayetçiler. Hangi savcının yöntemi doğru sizce? Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Bir dosyaya delil olarak sunulan her bilgi, belge, doküman savcıya göre delil olmayabilir. Örneğin Bircan, Çağrı, Osman'ın itirafları bir kumpas olabilir. Gelen tehditler manipülatif olabilir. Böyledir demiyorum bakın. Böyledir, böyle olmuştur demiyorum asla. İnanmıyorum da zaten böyle olduğuna. Ama bu bana göre, sana göre böyle yani. Savcıya göre böyle olmak zorunda değil. Yani kimileri menfaat, kimileri tehdit altında gerçekten de konuşmuş olabilir. Arkadaşım senin, benim duygusal bir şekilde ya da mantıksal bulduğumuz herhangi bir şeye inandığımız şekilde savcının da inanması gerekmez. Eğer öyle olursa o zaman hepimiz savcı olalım yani yargılayalım, yargı dağıtalım. Yargı dağıtalım aga. Yani senin benim arkadaşım senin benim duygusal olarak inandığımız şeye, mantıksal bulduğumuz şeylere savcı inanmayabilir. Yahu inanırsa senden, benden ne farkı kalır savcının? Olayı, beyanları, kanıtları, olay örgüsünü her açıdan araştırır savcılık. Kesin bir kanaate varmak için bakın şüphelilerden birisi ya da şüphelinin kendisi çıkıp desek ki kardeşim ya ben yaptım. Savcı demez ki bulduk katili hadi tutuklayın de falan demez yani. O itirafın, o beyanın doğruluğunu bile hangi koşullar altında söylendiğini, nesnel gerçekliğini araştırmak, bulmak zorunda. Onu da tatmin etmek, beni de tatmin etmek, seni de tatmin etmek zorunda kardeşim. Dünyanın en zor işi bu savcılık işi yani. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil Bremen. Burada temel sorun bence iletişimsizlik. Savcılığın veya yetkili kamusal kurumların toplumu aydınlatacak, bilgilendirecek, dedikoduların ve manipülasyonların önünü alacak, düzenli basın açıklamaları yapmaktan kaçınmaları tam bir fiyasko oldu bu olay için arkadaşlar. Elbette savcılık medya üzerinden olayın ilerlemesini istemiş de olabilir. Ama yine de düzenli basın açıklamalarıyla sürece olan ilgisini kamuoyunun bilgilenme hakkı kapsamında yerine getirmeliydi. Tuğyan ve Tuğberk tarafı. İnsanlar annelerini ve babalarını sevmek zorunda değiller. Hatta nefret edebilirler. Ve ölmelerini arzuladıklarını çevreleriyle de arkadaşlarıyla da paylaşabilirler. Tabii ki bu normal ve doğal bir şey değil. Ama sadece bundan yola çıkarak onları öldürdükleri anlamına gelmez. Öldürebilecekleri ya da cinayeti bilip susabilecekleri potansiyeli taşıdıkları anlamına gelir. Annelerini sevmedikleri ortaya çıkan tüm delillerle, jest, mimiklerle verdikleri tepkilerle ve yaptıkları eylemlerle açıkçası ortada zaten. Zaten bu yüzden olsa gerek halklarında çıkan tüm yüz kızartıcı, tüm korkunç iddialara rağmen susmayı tercih ettiler. Bu emin olun onlar için çok çok kötü bir iletişim tarzıydı. Ben bir iletişimciyim arkadaşlar. Kimilerinin ya bunlar ne kadar da iyi rol yapıyorlar demesinin aksine bence çok kötü oyuncular. Her hareketlerinde, her açıklamalarında bakın ben şüpheliyim demek için sanki özel çaba sarf etmişlerdi. Sanki biz ne yaparız da bütün şüpheleri üzerimize çekeriz. Nasıl yaparız bunu der gibi nasıl şüpheli davranabiliriz üzerine oturup böyle kafa patlatmış gibiler. Yoğun mesai harcamışlar. Bu korkunç bir iletişim tarzı. Avukatlarını ve beyin takımını bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu yüzden 2 ay boyunca medya önüne çok fazla çıkamadılar. Bu yüzden Tuğyan tam 2 ay sonra medyaya demeç verebildi. Neden? Yüzlerindeki, bedenlerindeki samimiyetsizlik çok gözükeceğinden. Yanlış kurgulanmış bu iletişim stratejisinin medya üzerinde yaşanan psikolojik harbın, savaşın Tuğyan cephesi tarafından kaybedilmesini sağladı. Bu bir ikna iletişim savaşıydı arkadaşlar ve kaybetti Tuğyan. Tuğyan lehine ifade verenler bir Ferdi tarafına, Güllü tarafına geçti. Oysa annelerini sevmediklerini açık açık ifade etmiş olsalardı zaten topluma bu denli samimiyetsiz gelmeyeceklerdi. Diyecektik ki o zaman tamam annelerini öldürmemiş olabilirler ama ölmesi bir şekilde işlerine gelmiş. O yüzden duygu yok yüzlerinde, kalplerinde. O yüzden hemen daha ilk günden mirası üzerlerine geçirmeye, paraları bölüşmeye başladılar. Diyecektik. Bu bile bir samimiyet, bir doğallık arkadaşlar.
Gelelim Ferdi tarafına. Davanın kahramanı kimi zaman bir ergen gibi davransa da yine de cesareti takdir topladı. TikTok'ta karşı tezleri çürütmek için girdiği tartışmalar son derece ergenceydi. Çoğu zaman bilirsiniz, çoğu zaman ergenlerin benim babam senin babanı döver tarzında hırsları, racon kesmeleri şeklinde ilerledi. Hakkındaki yoğun karalama kampanyalarına yanıt vermek isterken gereksiz meydan okumalara, siyasi mesajlara, mafyatik tarza ve cinsiyetçi söylemlere bulaştı. Ben bunun biraz da karşı taraftan gelen yoğun tehditler, baskılar sonucu ve Ferdi Bey'in her şeye cevap verme tez canlılığından olduğunu düşünüyorum. Yine de bunlar olmaksızın kamuoyu desteği pekala oluşabilirdi. Annesinin öldürülmesi için 10 milyon, kendisinin öldürülmesi için 3 milyon, Sultan'a, Osman'a, Çağrı'ya, Bircan'a birer ev, her tanığa susması için minimum miktarda para teklif edildiği iddiaları ise yeterince gülünçtü. Bu bir tür astarı yüzünden pahalı cinayete giriyor arkadaşlar. Ulan mirasın yarısı buna kalsa yarısından çoğunu dağıtmış oluyor bu hesaba göre. Evdeki hesap Çınarcık'tan döndü diyelim. İddialara göre, belgelere göre en az Tuğyan kadar kötücül olduğu düşünülen kimi isimleri taraf değiştirmeye ikna etmesi ve gösterdiği yoğun çaba değme avukatlara taş çıkartacak şekildeydi arkadaş. Şahaneydi. Sosyal medya ve magazin. Gül'ü lehine yayın yapan tüm yayıncılar, magazin gazetecileri ve avukatlar da kimi zaman acemice, sorumsuz ve aşırı taraflı davransalar da yine de şahane işler çıkardılar. İşlerinde racon kesenleri saymazsak hepsine sevgiyle, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Rahmetli Güllü abla. O artık aramızda yok ne yazık ki. Yanlış çevre, yanlış semt, yanlış evlilik, yanlış çocuklar ve trajik bir ölüm. Bu kadar mal varlığına rağmen onları hala biriktirme, yani bir tür mülkiyetçilik anlayışı, çocuklarıyla Güllü ablanın aralarını bozmuşa, onlara iyi bir gelecek, iyi bir karakter yaratmamışa benziyor. Umarım yanılıyorumdur ama Güllü abla sanki fazla tutucu ve biraz eski kafa gibi geldi bana. Sırf anne yadigarı diye cadde üzerinde kaotik bir mahallede kaçak katı olan bir apartmanda neden yaşarsın ki? Böyle bir ortamda çocuklarına nasıl bir parlak gelecek, iyi bir eğitim ve kariyer sunabilir? Onları kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutabilirsin ki? Evet, duyduğuma göre son zamanlarda her şeyi satıp bir köye gitme planları varmış ama iş işten geçmiş. Güllü ablaya rahmet ve özlemle. Ben kaçar. Sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık.